Roman Diyojen, Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmak gayesiyle 200 bin kişilik ordusuyla Doğu Anadolu'ya yöneldi. Roman Diyojen, Sultan Alparslan'dan Menbiç, Ahlat ve Malazgirt'in iadesini istedi. Sultan Alparslan, elçiyi sert bir şekilde reddetti. Sultan Alparslan bu sırada Mısır seferindeydi. Sultan Alparslan, Mısır seferini yarıda bırakarak Doğu Anadolu'ya yöneldi. 26 Ağustos 1071 Doğu Anadolu'nun merkezi Malazgirt Ovası büyük bir savaş öncesi sessizliğini koruyordu. Sultan Alparslan ordusuna dönerek "Bugün şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun" diyerek beyaz bir elbiseyle savaş alanına yöneldi. Öğle saatlerinde savaş başladı. Bizans'ın ağır süvarileri ileri atıldı. Bu saldırı karşısında Selçuklu atlıları hücuma kalktı. Sultan Alparslan'ın hedefi düşmana saldırıp sahte ricatla geri çekilmek ve tepelerin arkasındaki Selçuklu birlikleriyle düşmanın etrafını çevirmekti. Savaş meydanına ilerleyen Roman Diyojen, Selçuklu ordusunun dağıldığını düşünerek zaferin kendilerine ait olduğunu sanıyordu. Ama bu zafer çığlıkları çok geçmeden yerini şaşkınlığa ve korkuya bıraktı. Tepelerin arkasında bekleyen Selçuklu birlikleri hilal taktiğiyle Bizans ordusunun etrafını sardı. Bu ani darbe Bizans'ın ağır süvarilerini paniğe sevk etti. Günün son ışıkları savaş meydanını aydınlatırken Bizans ordusunun büyük bir kısmı yok edilmiş, İmparator Roman Diyojen ise esir alınmıştı. Sultan Alparslan'ın çadırına getirilen Diyojen, yenilgiyi kabullenmiş bir şekilde boynunu büktü. Sultan Alparslan, büyük bir ordu yenen bir kumandanın gururu ile değil, bir Müslümanın merhametli tavrıyla karşısında duran esire iyi davrandı. Onu serbest bıraktı ve aralarında bir barış anlaşması imzalandı. Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'ya fethi hareketleri hız kazandı. Sultan Alparslan, emirlerine ve akıncı beylerine fethettikleri toprakların kendilerine ait olacağını söyledi. Böylece Anadolu'da çok sayıda beylik kuruldu. Artık Anadolu'nun kapıları açılmıştı. Malazgirt Savaşı'yla Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'ya İslam sancağını dikti. Malazgirt Savaşı Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar açtığında Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan bu uçsuz bucaksız topraklara yeni bir düzen getirmek istedi. Komutanlarını Anadolu'nun dört bir yanına göndererek onlara fethedilen topraklara birer yurt haline getirme görevi verdi. Bu komutanlardan biri de gözü pek ve akıllı bir lider olan Ebu'l-Kasım Saltuk Bey'di. Saltuk Bey'in görevi Bizans İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki en önemli kale şehirlerinden biri olan Erzurum ve çevresini fethetmekti. 1071 yılında fırtına gibi bölgeye giren Saltuk Bey kısa sürede Erzurum'u ele geçirdi. Bu zaferle birlikte kendi adıyla anılan Saltuklu Beyliğini kurdu. Bu Anadolu topraklarında kurulan ilk Türk beyliklerinden biriydi ve yepyeni bir dönemin başlangıcıydı. Saltuk Bey sadece bir fatih değildi. Aynı zamanda önemli bir devlet adamıydı. Fethedilen toprakları sağlamlaştırmak ve halkın gönlünü kazanmak için kolları sıvadı. Erzurum'u beyliğin başkenti yaparak hem stratejik bir konum elde etti hem de Bizans ve Gürcü saldırılarına karşı bir tampon bölge oluşturdu. Beyliğin ilk yıllarındaki önceliği yeni yurtlarında düzeni sağlamaktı. Bu sayede Saltuklu Beyliği kısa zamanda bölgede istikrarın ve adaletin sembolü haline geldi. Saltuk Bey'in attığı bu sağlam temeller Anadolu'da İslam dininin yayılmasında önemli bir rol oynadı. Saltuk Bey'in vefatından sonra beyliğin başına oğlu Ali Bey geçti. Onun dönemi özellikle Gürcü Krallığı'nın sürekli saldırıları altında geçti. Gürcü orduları sık sık Erzurum'a ve çevre köylere saldırılar düzenliyordu. Ali Bey bu saldırılara karşı beyliğini kararlılıkla savundu. En önemli olaylardan biri ise Gürcülerin Pasinler ve Oltu ovalarını yağmalaması üzerine Saltuklu ordusunun karşı saldırıya geçmesiydi.
Bu çatışmada Saltuklular Gürcü ordularını püskürtmeyi başardı ve bölgedeki konumlarını korudu. Ali Bey'in dönemi, beyliğin askeri olarak güçlendiği bir dönem olarak tarihe geçti. Gürcü Krallığı, Türklerin Doğu Anadolu'ya yerleşmesini kendi varlığı için bir tehdit olarak görüyordu. Ali Bey, babasından aldığı mirası korumak için Gürcülerle sürekli bir mücadele içinde oldu. Bu mücadele, beyliğin askeri yapısını daha da güçlendirdi ve Saltukluların savunma taktikleri geliştirmesinde yardımcı oldu. Ali Bey'in en büyük başarısı, beyliğin sınırlarını koruması ve Gürcü saldırılarını püskürtmesiydi. Bu sayede Saltuklular bölgedeki varlıklarını güçlendirdi. Ali Bey'in vefatından sonra beyliğin başına geçen Ziyaettin Gazi, kısa süren hükümdarlığı boyunca beyliğin istikrarını korumaya odaklandı. Bu dönemde Anadolu'da özellikle Haçlı seferlerinin etkisiyle siyasi çalkantılar artmıştı. Ziyaettin Gazi, Erzurum'un savunmasını güçlendirdi. Bu dönemde Saltuklu Beyliği'nde veraset düzeninin oturduğu ve istikrarın korunduğu bilinmekteydi. Ziyaettin Gazi dönemi hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Saltuklu Beyliği'nin en parlak ve en uzun süre hüküm süren beylerinden biri olan İzzettin Saltuk, sadece bir savaşçı değil, önemli bir liderdi. Onun dönemi, beyliğin hem askeri hem de kültürel alanda zirveye ulaştığı bir dönem oldu. Saltukluların Gürcülerle olan mücadelesinde dönüm noktası İzzettin Saltuk'un hükümdarlığı döneminde yaşandı. 1153 yılında Gürcü kralı Dimitri büyük bir orduyla Erzurum'u kuşattı. Gürcülerin amacı Saltuklu Beyliği'ni tamamen ortadan kaldırmaktı. Ancak İzzettin Saltuk kuşatma sırasında yaptığı ani bir saldırıyla Gürcü ordusunu dağıttı. Bu savaşta Gürcülerin önemli komutanları öldürüldü ve kralın oğlu da dahil olmak üzere birçok soylu esir alındı. Bu Saltuklular için büyük bir zaferdi. Bu zaferin ardından Gürcüler uzun bir süre Erzurum'a saldırmaya cesaret edemedi. İzzettin Saltuk özellikle Gürcü Krallığı'na karşı büyük zaferler kazandı. 1153 yılında Erzurum'u kuşatan Gürcü Kralı Dimitri'nin ordusunu bozguna uğratarak Gürcü Kralı'nın oğlunu esir alması onun siyasi dehasını gösteren önemli bir olaydı. Bu zaferden sonra Gürcü saldırıları önemli ölçüde azaldı. İzzettin Saltuk sadece savaşta değil, aynı zamanda imar faaliyetleriyle de adını duyurdu. Erzurum'da bugün hala ayakta olan Ulu Cami'nin inşasına onun döneminde başlandı. Bu önemli yapı, beyliğin mimari alanda başarısının ve kültürel zenginliğinin bir göstergesiydi. Aynı zamanda bölgede İslam dininin yayılmasına büyük katkılarda bulundu. İzzettin Saltuk'un vefatından sonra beyliğin başına oğlu Nasirettin Muhammed geçti. Babasının başlattığı kültürel ve imar faaliyetlerini sürdürdü. En önemli başarısı Erzurum Ulu Camii'nin inşasını tamamlamasıydı. Bu cami beyliğin önemli bir eseriydi. Nasirettin Muhammed, beyliğin nispeten istikrarlı bir dönemiydi. Ancak bu dönemde Anadolu Selçuklu Devleti'nin gücü giderek artıyor, Saltuklular ve diğer beylikler üzerinde baskısı hissedilir bir hale geliyordu. Nasirettin Muhammed, Selçuklularla iyi ilişkiler kurmaya çalışarak beyliğini korumayı hedefledi. 12. yüzyıl sonlarına doğru Anadolu'da rüzgarlar yön değiştirmeye başladı. 2. Süleyman Şah liderliğinde tüm beylikleri kendi çatısı altında toplama gayesindeydi. Doğu Anadolu'da 131 yıldır varlığını sürdüren Saltuklu Beyliği de bu hedefin kaçınılmaz bir parçasıydı. Son Saltuklu Beyi Melikşah, Selçukluların artan baskısı karşısında yalnız kalmıştı. 1202 yılında 2. Süleyman Şah komutasındaki devasa Anadolu Selçuklu ordusu Erzurum'u kuşattı. Melikşah ve Erzurum halkı yurtlarını korumak için büyük bir cesaretle savaştı. Ancak Selçuklu ordusunun sayısal ve askeri üstünlüğü karşısında direnişleri uzun sürmedi. Kuşatmanın sonunda Melikşah teslim olmak zorunda kaldı ve Saltuklu Beyliği Anadolu Selçuklu Devleti'ne katıldı. Böylece Anadolu'da
131 yıl boyunca hüküm süren ilk Türk beyliği tarihin sayfalarındaki yerini aldı. Saltukluların hikayesi, Anadolu'nun fethi, savunulması ve kültürel inşasının örneğiydi. Onların Erzurum'da bıraktığı derin izler bugün bile şehrin ve tüm Anadolu'nun tarihinde hissedilmektedir. Saltuklular, Anadolu'nun fethinde yer gösteren önemli bir beylikti.